Kreş Örgü Atölyesi'nden herkese merhaba. Bugün 2 parçadan oluşan çok pratik bir hırka modeli anlatacağım size. Arkaya bir motif detayı koyacağız ve çok şık bir hırka elde edeceğiz. Ne kadar ip harcadım, kaç numara tığ, nasıl bir yün kullandım onlardan bahsedeceğim size. Öncelikle kaç zincir çekerek başlıyoruz onu anlatayım. Eğer boyunuz 1.60, 1.50, 1.60 aralığındaysa 150 santim yeterli. 1.60, 1.65 aralığındaysanız 160 santim. 1.65, 1.75 aralığındaysanız da 170 santim zincir çekerek başlayabilirsiniz. Çünkü ikiye katlayacağız zinciri ve o şekilde üzerimize giyeceğiz. Nasıl bir ip kullandım? Orta kalınlıkta ebruli bir ip kullandım. Normalde 4,5 numara tığla örülmesi gerekiyordu. Ama ben onu gördüğünüz gibi 6,5 numara tığla ördüm. Neden? Çünkü modelin üzerimde salaş ve gevşek durmasını istiyorum. Eğer 4,5'la örseydim biraz kaba durabilirdi, sert durabilirdi üzerimde. O yüzden ben 6,5 numarayla, 6,5 numarayla örmeyi tercih ederdim. Size de 1 ya da 2 numara büyük tığla örmenizi tavsiye ediyorum. Kullandığım ip miktarına gelince ebruli kısım için small ve medium beden için 5 yumak yani 500 gram ip yeterli. Eğer large ve x large'sanız 600 gram. Şerit kısmı yani lastik kısmı için öndeki ve kollardaki lastik kısmı için de 100-150 gramlık ip yeterli olacaktır. Yani toplamda small medium beden için 6,5-7 yumak yeterlidir. 1-2-3 tane zincirle başlıyorum. İlk boşluğun içine bir tane trabzan yapıyorum. O 3 zincirim ilk trabzan kabul ediliyor. Bu ikinci trabzan hemen yanındaki boşluğa, hep yan yana boşluklar üzerinde çalışacağız. 1-2-3 tane trabzan, 2 tane zincir var arada. 1-2 tane zincir boşluğu atlıyorum. 3. zincir boşluğunun içine bir tane trabzan, onun yanındaki boşluğa bir tane trabzan ve onun yanındaki boşluğa tekrar bir tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde kutucuk, boşluk, kutucuk, 2 tane zincir, 1-2 zincir boşluğu, 3. zincirin içine bir tane daha trabzan, hemen yanına bir tane trabzan, bir kutucuk, bir boşluk şeklinde klasik bir tığ işi modelle başlıyoruz. Tüm sıra boyunca bu şekilde 2 zincir, 3 yan yana boşluklara batılmış trabzanlarla ilerleyeceğiz. Komple hepsini bir kutucuk, bir boşluk şeklinde ördüm. Eğer böyle dolu bir kutucukla bitirdiyseniz 1, 2, 3, 4, 5 zincirle yukarıya çıkıyorsunuz. Eğer burası böyle son kısım bir boşlukla bittiyse de 3 zincirle yukarı çıkıp boşluğun içini 2 tane trabzanla dolduruyorsunuz. Şimdi ben 5 tane zincirle yukarı çıkıyorum çünkü dolu bir kutucukla bitirdim. Tüm boşlukların içini 3 tane trabzanla dolduruyorum. Aralara 2 zincir çekiyorum. 3 tane trabzanla dolduruyorum. Ve aralara 2'şer tane zincir çekiyorum. Bu şekilde 3 tane trabzanla dolduruyorum. Sıranın sonuna geldiğimde bakın burada demin bahsettiğim şey 2 zincirle şuraya bir tane trabzan yapıp bitiriyorum ve bir boşlukla bitti. Dönüşte bu boşluğu 3 zincir çekerek sadece 2 tane trabzanla dolduruyorum. Neden? Çünkü başlangıçta çektiğim o 3 zincir ilk trabzan görüntüsü veriyor. 1, 2, 3 trabzan varmış gibi. 2 zincir ve tekrar yine tüm boşlukları 3 tane trabzanla doldurup aralara 2'şer tane zincir çekeceğim. Ve bu şekilde büyüteceğim. Buradan itibaren boşluktan ipimi geçiriyorum. Düz bir renkle devam edeceğim. Ona uygun bir renkle. Buraya yine 3 trabzan, 2 zincir ve yine 3 trabzan, 2 zincir şeklinde diğer çengelli iğnenin olduğu bölüme kadar ilerliyorum. Birazdan kolları öreceğiz. Şimdi bu uzun parçamız, bakın upuzun bir parçamız vardı.
Bu taraftan ve bu tarafta, iki tarafta da eşit pay kalacak şekilde ortaya kolları oturtacağız. Nasıl oturtacağız? Buradaki kutucukları sayacaksınız. Bakın. Dolu ve boşu birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada kaç tane boşluk kaldıysa bu tarafta da o kadar dolu ve boş kutucuk olmak zorunda. Tam ortasına çengelli iğne yerleştirip, bakın benim kol genişliği yaklaşık 30 santim kadarlık bir bölüme kolu ördüm. Çok dar olsun istemedim ben açıkçası. Biraz bol dökümlü, çünkü kolda lastiği yaparken biraz büzeceğim ve balon kol görüntüsü alacak. Siz daha da dar yapabilirsiniz. Benimki 30 santim kadar, böyle ortada 30 santimi işaretledim. Yanlardan eşit pay kalacak şekilde önde ve arkada. Ve o 30 santimlik bölüm üzerinde şimdi kolu nasıl çalıştığımı göstereceğim. Buradan itibaren boşluktan ipimi geçiriyorum. Düz bir renkle devam edeceğim. Ona uygun bir renkle. Buraya yine 3 trabzan, 2 zincir ve yine 3 trabzan, 2 zincir şeklinde diğer çengelli iğnenin olduğu bölüme kadar ilerliyorum. Buradan böyle diğer çengelli iğnenin olduğu bölüme kadar ilerleyip buradan böyle diğer çengelli iğnenin olduğu bölüme kadar ilerleyip, bakın burada işaretlediğim şöyle işaretlediğim bölüme kadar geldim. Artık buradan dönüş yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Burada nasıl ördüysem aynı mantıkla burada da örmeye devam ediyorum. Boşlukları dolduracağım. Şimdi kol uzunluğu kişiden kişiye göre değişir ama lastik de yapacağımız için sonrasında kol ucuna yani lastik kalacak şekilde ölçeceğiz. Bakın bütün modeli artık buradan buraya, buradan buraya şeklinde ilerleteceğim. Çengelli iğnelerin arasında kalan bölüm üzerinde çalışacağım. Şimdi geniş bir alanda ördüklerimi göstereceğim. Bakın böyle. Burası kol uzunluğumuz olacak bu şekilde katladığımızda. Kol uzunluğunu üzerime bunu giydikten sonra ayarladım. Çünkü kenarına da şu kadar oranda bir lastik öreceğim. Üzerime giydim ve bu kadar örmenin yeterli olduğunu gördüm. Şimdi bakın karşılıklı iki parçayı böyle birbirine denk getirdim. Buralar kol ayarladım. Ucuna şöyle bir lastik öreceğim için bu şekilde üzerime giyerek kolumu şöyle omuzdan itibaren kendime göre biraz ayarladım. Ortaya lastik gelecek şekilde. Yani ne kadar? Bir karıştan 4 parmak fazla gibi düşünün. Ben kendi kolumun ölçüsünü söyledim size. Arkaya denk gelen kısma şöyle 6 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6 benim ördüğüm hırkanın uzunluğuna uygun olacak şekilde. Siz 5 de yapabilirsiniz, 7 de yapabilirsiniz. Her iki tarafı da buradan itibaren dikeceğiz. Lastiğe başlayacağız. Şuradan başlayacağım lastiğe. Böyle döneceğim. Şu kısımda nasıl eğim yaptığımı birazdan size anlatacağım ama önce şu dikişi tamamlayayım. Ortaya diktim. Şimdi böyle kapattığımda bakın şurada bir 4 parmak var. 4 parmak kalacak şekilde buradaki motiflerinizi arkaya yerleştiriyorsunuz. Sonrasında şimdi şu kenarları dikeceğiz. Kenarları dikeceğiz. Diğer tarafta da yine bakın böyle aşağıya indirdiğimizde burayı bu şekilde dikiyoruz. Sonrasında etrafına komple lastik, kollara lastik geçeceğiz. Ortaya motifimiz dikildi. Artık bundan sonra kenarlarla uğraşacağız. Kenarlarda ne yapacağız? Şimdi burada şuradaki uçtan, pardon burada söküldü. Buradaki uçtan, şu gördüğünüz uçtan başlayacağım.
kenar olduğu için bu kenarda, buradaki baştaki kenarda ve burada kenarların düzgün durması için ilk başlangıçta şu köşelerde fazladan trabzan yapmamız gerekiyor. Şu uca 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum. 3 tane zincirle yukarı çıktım. Köşe olduğu için tek bir noktanın içine bakın. 1, 2 ve 3. Tek bir noktaya köşe olduğu için aynı meseleyi şurada şu uca geldiğinizde de yapacaksınız. Bu köşeye 4 tane, ipiniz ince ise 5 tane tek bir zincirin içine trabzan yapacaksınız ki dönüşlerde kıvrılma olmasın. Burada da yapacaksınız aynı şeyi. Burada tek bir noktanın içinde toplam 1, 2, 3, 4 trabzan var. Şimdi sadece bu iki köşede tek bir noktanın içine 4 trabzan yapıyorsunuz. Sonrasında boşlukların içine 2 tane trabzan, kenar geçmeyi bu şekilde yapacağız. Normal dolu kutucukların içine de 2 tane trabzan yapacağız. Bu etrafı dönerken, buradan etrafı dönerken uygulayacağımız metot. Boş kutucukların, bakın tekrar göstereyim. Boş kutucukların içine 2 tane, dolu kutucukların içine yine 2 tane trabzan yaparak ilerliyorum. Boş kutucuğa 2 tane. Bunu sık iğne yapıp sonra üzerine bir trabzan, aynı boşluklardan trabzan geçip sonrasında da lastiği oluşturabilirsiniz ki kollarda bunu yapacağız zaten. Dolu kutucukların içine 2 tane. Bu şekilde. Dediğim gibi bu metodu bu şekilde şu yukarıdan göstereyim. Burada başlamış olduğumuz, bakın şurada başlamış olduğumuz metodu geliyoruz. Buraya hep aynı metot, sadece şuradaki şu köşe noktasına 4 tane ya da ipiniz ince ise 5 tane trabzan batıp sonra yukarıya doğru yine boşlukları 2, dolu kutucukların üzerine 2 tane olmak üzere hırkanın ön etrafında trabzanlarla dolanıyorsunuz. Şimdi ense kısmında bir metodumuz var. Onu birazdan göstereceğim şuralarda. Böyle dönüyorsunuz. Boş kutucuklara 2, dolu kutucuklara 2. Trabzanı geçtiniz. Üzerine de lastiği nasıl yapacağınızı göstereceğim. Böyle dolanacağız etrafta. Buradan başladım trabzanlarımı örmeye. Buradan geldim. Bu şekilde bu uca yine buralara köşe olduğu için alt iki uçta şu noktalara 4'er tane ya da 5'er tane ipiniz ince ise trabzanı yaptınız. Yukarıya çıktım ve burada ense kısmına geldim. Bakın şu ense kısmı önemli. Burada bir atlatma yapacağız. Şimdi şuradaki boşluğun içine fazladan yaptım. Bakın bu boşluktan sonra şuraya geldiğinizde ipi tığın üzerine alıp 1-2 tane atlıyorsunuz. 1, 2, üçüncüye ya da ikinciye batarak ilerliyorsunuz ki burada kavisli bir görüntü oluşsun. Bu şekilde hafif bir boşluk oluşacak burada. Neden? Çünkü arkada bir eğim oluşmasın, bir kıvrılma oluşmasın diye böyle bir gerginlik yaratmak için yine dolu kutucukların üzerine 2 tane, boş kutucukların içine 2 tane yaparak buradaki motifli kısmı geçeceğim. Motifli kısmın son kutucuğuna geldiğimde göz kararı bir şekilde buraya bir tane trabzanı yapıyorum
Ve hemen normal motifli olmayan kısma, yani bu ebruli kısma bir atlama yapıyorum. Burada bir boşluk kalacak ki arkada ensede bir toplanma olmasın, gergin dursun burası. Bakın, böyle bir gerginlik oluşsun diye. Buradaki yine dolu kutucuğun üzerine 2 tane, boş kutucuklara 2 tane yaparak normal buradan ilerleyip aşağı kadar, uca kadar gidiyorum. Bahsettiğim şekilde trabzanı böyle komple yakanın arkasından da aşağıdan buradan da komple trabzanları geçtik. Şimdi bunun üzerine lastiği nasıl öreceğiz onu anlatacağım size. Köşedeyim yine. Bak, köşeden başlamıştık hatırlarsanız. Burada bitirdim. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. İlk trabzanımın arka tarafından öne doğru kabartmalı bir görüntü oluşturmak için tığımı geçiriyorum ve buraya bir trabzan yapıyorum. İkinci trabzanımın yine arkaya doğru bir görüntü, yani içeride bir görüntü, biliyorsunuz lastik görüntüsü dışarıda ve içeride çıkıntılar oluşmasıyla meydana geliyor. Böyle arkaya doğru ittiriyorum önden tığımı geçirerek bu şekilde. Sonra tekrar yine öne doğru bir çıkıntı oluşturmak için trabzanımı öne alıyorum. Arkaya doğru ittiriyorum. Tekrar öne doğru almak için kanalımda tığ işi lastik nasıl yapılır videosu var. Anlaşılmayan bir şey olursa oraya bakabilirsiniz. Yani tığınızı trabzanların önünden ve arkasından geçirerek kabartmalı ve içeride kalan bir görüntü oluşturabilirsiniz. Bakın, lastik görüntüsü bu şekilde oluşuyor. Tığı bir önden bir arkadan içeri alarak lastik görüntüsünü oluşturuyorsunuz. Bu şekilde yine etrafında dolanıyoruz hırkamızı. Şimdi 2 sıra bitti. 3. sırayı nasıl yapacağız? 3 zincirle yukarı çıktık. Bakın, 3 zincirle yukarı çıktım. Kabartmalı olarak gördüğüm trabzanların, bakın bu kabartmalı, arkasından tığımı geçirerek tekrar bir kabartmalı trabzan oluşturuyorum. İçeride kalan, şurada içeride lastik kısmında sanki normal haroşa örer gibi gözüken kısımlarda tığ trabzanın önünden geçirerek bu şekilde yine geride kalan bir trabzan oluşturuyorum. Kabartmalı ön plana çıkmış trabzanın arka noktasından tığımı geçirerek yine kabartmalı bir trabzan, diğer tarafta tığ önden geçirerek bu şekilde bir trabzan oluşturuyorum. Böylece benim gördüğünüz gibi lastik görüntüm ortaya çıkmış oluyor. Bunu böyle dilediğiniz sıra etraftan geçebilirsiniz. Sonucumuz bu şekilde. Ben 8 sıra ördüm. Bakın, burayı, etrafını ve komple şu alt kısmını 8 sıra kadar ilerlettim. Siz dilediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Baktınız üzerinize dar geldi, daha da fazla yapabilirsiniz. Kolları nasıl yaptığımı da birazdan söyleyeceğim size. Bu şekilde hırkamızın sonuna geldik. Kollarda ne yaptık? Kollarda öncelikle şu boşlukların içine bir tane sık iğne battım. Sonra bu 3 tane olan trabzanların tepe noktasına bakın. Bir tane buraya, bir tane buraya battım. Yani 3 tane trabzanın tepe noktasına 2 tane sık iğne. Sonra boşluğa bir tane sık iğne ve tekrar yine 3 tane olan trabzanların tepe noktasına 2 tane sık iğne. Yani dolu kutucukların üstüne 2 sık iğne, boş kutucuğun üzerine 1 sık iğne yaptım. Sonra onların üzerine normal trabzanımı geçip lastiğimi oluşturdum. Ama hep üzerimde denedim. Yani koluma bol mu geliyor, dar mı geliyor diye. Eğer kolunuza çok bol geliyorsa bu bahsettiğim metodu
değiştirebilirsiniz. Yani kolunuza bol geliyorsa biraz daha daraltabilirsiniz. Mesela boşlukları hiç sık iğne batmadan atlayabilirsiniz. O sizin kol kalınlığınıza, bilek kalınlığınıza bağlı. Benimki bu şekilde oluştu. Ve burayı da yine 8 sıra örerek bitirdim. Şimdi anlaşılmayan bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Sağ alttaki abone ol tuşundan da kanalıma abone olabilirsiniz. Herkese kolay gelsin.